Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede patates köfte tarifiyle geldim. İftar sofralarını şenlendirecek harika bir tarif. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Lafı uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak ben rondodan geçirerek hazırlıyorum. Dilerseniz siz soğanları rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz. Böyle daha çok kolayıma geliyor. 2 adet orta büyüklükteki soğanı rondoya aldım 4'e bölerek. Belirttiğim gibi rendenin ince yeriyle rendeleyerek de yapabilirsiniz köftenizi. Üzerine 5-6 dal kadar maydanozu ekledim ve rondodan geçirdim bu iki malzemeyi. Rondodan geçirirken soğanın bazı kısımları yukarı doğru çıktığı için büyük kalıyor. Tamamen ince bir şekilde rondodan geçmesi için kaşıkla biraz aşağıya doğru itiyorum ve tekrar rondodan geçiriyorum. Tamamen incelmiş şekilde oluyor soğan ve maydanoz. Güzel bir şekilde rondodan geçti. Ve yoğurma kabıma alıyorum bu iki malzemeyi. Üzerine 400 gram kadar kıyma ekledim ben. Ardından yarım su bardağından biraz eksik galeta unu kullandım. Dilerseniz bayat ekmek de kullanabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurtayı ilave ettim. Sonra tuz ve baharatları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1,5 tatlı kaşığı kadar kimyon ve 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ilave ettim. Ve ben çok az karbonat ekliyorum. Köftemi her zaman yaparken çay kaşığının ucuyla çok az bir karbonat ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçasını ilave ettim ve yoğurmaya başladım. Ayrı bir tarafta da yarım çay bardağından biraz fazla suyu hazır bulunduruyorum. Köftemi yoğuracağım. Sonlara doğru köftemi yoğurma işlemi bitmesine yakın bu sudan ilave edeceğim. İlk aşamada eklemiyorum. Köftemizi güzel bir şekilde yoğurmamız oldukça önemli. Köfte yapımının en önemli püf noktalarından birisi köftenin yoğrulmasıdır biliyorsunuz. Köftem toparlandıktan sonra hamur gibi yoğuruyorum birkaç dakika boyunca. Gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ettikçe kıvamı daha da güzelleşiyor. Daha fazla şekil alacak kıvama geliyor. Bu kıvama geldikten sonra sudan azar azar ilave ediyorum ben. 2-3 seferde suyu ekleyerek bu şekilde yoğurmaya devam edin. Ben yarım çay bardağından biraz fazla su hazırlamıştım. Yarım çay bardağı kadar su yeterli geldi. Gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyorum güzel bir şekilde. Köftemi güzel bir şekilde yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi elime alıyorum ve biraz sert olacak şekilde yoğurma kabına atıyorum. Bu şekilde çok daha güzel oluyor kıvamı. Ben bu yöntemi rahmetli anneannemden öğrenmiştim ve gerçekten bu şekilde yaptıktan sonra lezzet farkını birebir gördüm ve her zaman bu şekilde yaparım. Sizler de bu şekilde deneyin muhakkak. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Elimize parçalar koparıyoruz. Diğer tarafta ayrı bir kaseye su aldım ben. Elime yapışmaması için ara ara elimi ıslatacağım. Ve bu şekilde silindir şeklinde şekil vereceğim elimle yuvarlayarak. Dilerseniz yuvarlak şekilde de şekil verebilirsiniz. Ben İzmir köftesi şeklinde hazırlamak istedim. Elimle yuvarlıyorum ve uzun bir form veriyorum. Bütün kıymalı harca aynı işlemi uygulayarak şekil verelim. Şekil verme işlemi bitti. Köftelerim hazır. Diğer tarafta artık pişirme işlemine başlayabilirim. Ben 30 santimlik geniş tavaya az bir miktarda sıvı yağ aldım. Çok fazla bol sıvı yağ gerek yok. Bu miktar oldukça ideal oluyor. Yağı kızdırdım. Diğer tarafta 2 adet büyük boy patatesi geniş bir şekilde dilimlemiştim. Böyle çok ince dilimlemedim. Kızgın yağın içerisine patatesleri ekliyorum. Tam olarak bir tava yeterli geldi patateslerin kızarması için. Bütün patatesleri tavaya aldım ve ara ara çevirerek çok da fazla kızarmayacak şekilde kızartıyoruz. Çünkü kızarttıktan sonra bir de bu yemeğin pişme aşaması olacağı için çok fazla kızartmayın.
Çok hafif renginin dönmesi yeterli olacaktır. Belirttiğim gibi ara ara çevirerek kızartalım patatesleri. Kızaran patatesleri ayrı bir tavaya ya da geniş bir tencereye alalım. Ben yemeğimi pilav tenceresinde hazırladım. Sizler de geniş bir tencereye de pilav tenceresinde hazırlayabilirsiniz. Patateslerin kızarmayanlarını almıyorum. Kızaranları, rengi dönenleri alıyorum diğer tencereye. Patatesleri kızartma işlemim bitti. Aynı tavaya hazırladığım köfteleri alacağım şimdi. Köfteleri de çok fazla kurumayacak şekilde, çok fazla kızarmayacak şekilde kızartalım. Aynı patateslerde olduğu gibi. Ocağımızı orta ateşe alabiliriz bu aşamada. Çok çabuk kızarmasın köftelerimiz. Köfteler de aynı şekilde tam olarak bir tava geldi ve bu tavada pişti hepsi. Benim için kolaylık oldu. Tek seferde hepsi pişmiş oldu. Şöyle biraz tavayı salladıktan sonra maşa yardımıyla çeviriyorum. Köftelerin her yerini kızartıyorum. İlk koyduklarım biraz fazla bile kızarmış. O kadar fazla kızarmasına gerek yok. Esasında belirttiğim gibi birazdan tencerede de pişeceği için çok hafif renginin dönmesi yeterli olacaktır. Köftelerimiz de kısa sürede kızarıyor. Kızaranları patateslerin yanına tencereye alabiliriz. Yine aynı tavada 3-4 tane biberi bölerek kızarttım ben. Dilerseniz daha bol miktarda da kullanabilirsiniz biberi. 3-4 tane yeterli geldi bana. Onların da çok hafif rengi dönünceye kadar kızartıyorum. Kızaran biberleri de kızaran patates ve köftelerin yanına alıyorum. Bütün malzemeleri pilav tencereme güzelce yerleştiriyorum. Artık sosumuzu hazırlayabiliriz. Sosumu da aynı tavada hazırlayacağım. Fakat tavadaki yağ miktarı biraz fazla. Onun için birazını aldım ve bu kadar yağ bıraktım tavamda. Ve bir dolu yemek kaşığı kadar salçayı tavama alıyorum. İlk olarak salçayı biraz kavuruyorum. Çok fazla yağlı bir tarif olmuyor gördüğünüz gibi. İlk başta kızartmaya başlarken koyduğum yağ hemen hemen aynı şekilde kaldı. Çok fazla yağ çekmedi patateslerde, köftelerde ve o yağın bir miktarını ayırdım. Artan az miktarda yağla da sosumu hazırlıyorum. Salçayı kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Ortalama 2,5 su bardağı kadar su eklemişimdir. Hemen hemen göz kararı söylüyorum. Şimdi net bir şekilde ölçmedim. Sizler kıvamına bakarak, miktarına bakarak ayarlayabilirsiniz. Bazılarımız daha sulu seviyor çünkü bu yemeği. Bazılarımız daha kuru seviyor. Sizin kendi zevkinize kalmış su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir çay kaşığı kadar kekik ve bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim baharat olarak. Damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Baharatlarla birlikte 1-2 dakika bu şekilde kaynasın. Sosumuz da hazır olacak. Ve tenceremize ilave edeceğiz. Sosum biraz kaynadı. Artık altını kapatıyorum tavanın. Ve diğer malzemelerle buluşturacağım şimdi. Köfte, patates ve biberleri sıralamıştım tencereye. Artık sosunu da üzerine ilave ediyorum. Dediğim gibi ben sosu göz kararı eklemiştim. Sosun suyunu baktım tencereye ekledikten sonra gözüme az göründü. Ben çünkü bu yemeği biraz sulu seviyorum. Sonrasında aynı tavaya yine bir miktar sıcak su ekledim. Tavanın dibindeki sosun kalıntıları da dahil olsun diye.
Sonra bir miktar daha sıcak su tencereye ilave ettim ben. Dediğim gibi sizler daha az sulu seviyorsanız daha fazla eklemeyebilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatarak kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğim. Kısık ateşte ortalama 15-20 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. 15-20 dakikanın sonunda istediğimiz kıvama gelecektir. Sizler patatese bakın. Patatesler çok kalındı biliyorsunuz. Kızartırken de tam anlamıyla kızartmadık. Eğer çatalla test ettiğinizde güzel bir şekilde dağılıyorsa yemeğimiz pişmiş demektir. Suyu da biraz kıvam aldıysa istediğimiz kıvama geldi demektir. Şöyle servis tabağına aldıktan sonra size kıvamını, iç dokusunu da göstermek istiyorum. Görüntüsü gibi lezzette inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Harika bir köfte oluyor. Patatesler çok güzel bir şekilde pişiyor. İftar menünüz için harika bir alternatif inanın. Klasik lezzetlerimizden biri. Evet, ben bu şekilde fırın kullanmadan tencerede hazırlıyorum zaman zaman ve bu şekli çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de denersiniz. Denediğiniz takdirde ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.